TÜİK enflasyon verileri. Evet, bugün TÜİK enflasyon Aralık verileri açıklandı. TÜİK enflasyon verileri Aralık'ta 1,18 artışla yıllık Aralık ayına göre arkadaşlar gene %64 civarında bir yükseliş sergilemiş oldu. Sert yükselişler bu ara gene dolar endeksinde görüyoruz. Onun ardından altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sert yükselişler görüyoruz. Videomuz içerisinde bir miktar emekli maaşlarına değineceğiz. Onun ardından gene dolar, altın, gümüş yorumlarımız videomuz içerisinde gelecek sevgili dostlarım. Euro, sterlin ve bitcoin yorumları gene bu videomuz içerisinde yer alacak önemli yorumlar arasında olacak. Öncelikle sizlerden ricam sevgili dostlarım kanalımıza beğeni atmanız, kanalımızın izlenme oranlarını arttırabilmemiz için sizlerin beğenilerini sunmanız çok önemli. Ayrıca kanalımızı şu an dışarıdan seyreden tüm sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, dolar endeksiyle hemen başlayalım. Bakalım dolar endeksinde ne türden hareketler oluyor sizlerle birlikte izleyelim. 103 puan seviyelerinde dolar endeksinde bir dip geleceğiyle ilgili videomuz vardı. Hep birlikte burayı zaten takip ediyoruz ve 103 puan seviyesinden yukarı yönlü bir tepki yükselişini dolar endeksinde görüyoruz. Buradaki yükseliş 105 puan seviyesine kadar dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi getirebilir. Şu an itibariyle baktığımız zaman 105 ve 103 puan seviyeleri arasında dolar endeksinde sıkışma hareketlerinin devam edeceğini öngörebiliriz sevgili dostlarım. O yüzden 105 puan seviyesi dolar endeksinde önemli bir seviye olacak. 105 puan seviyesinin üzerine atmayı başarabilir ise bu yükselişlerin devamı gelir. O yüzden 105 puan bizlerin dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekecek dolar endeksinde önemli bir seviye. Bakalım bu seviyeyi dolar endeksi kırabilecek mi? Hep birlikte izliyoruz sevgili dostlarım. Dolar tarafına baktığımız zaman dolar endeksinin hareketlenmesiyle birlikte dolar Türk lirasında da yukarı yönlü hareketleri izlemeye devam ediyoruz. Özellikle 18 lira 71 kuruş seviyesinde bir dolar Türk lirasının yukarı yönlü hareketlerde 18.80'e kadar hareket edebileceği ile ilgili video yapmıştık ve dediğimiz gibi 18 lira 80 kuruşa iğneler atmaya dolar kurunda yükselişlerin devam ettiğini burada hep birlikte görmeye devam ediyoruz. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuyla birlikte %1,18 civarında yukarı yönlü bir enflasyon baz etkisiyle birlikte de gerilemiş bir enflasyonu hep birlikte izliyoruz. Fakat burada en büyük belirleyici denge gene cari açık olacak arkadaşlar. 110 milyar dolar civarında bir cari açık gelmesi maalesef ki bu da çok yüksek seviyelerde bir cari açık. Hala da dolar ihtiyacının ülkenin çok fazla olduğunu bizlere gösteren bir veriydi cari açık verisi ve bu veriyle birlikte de 110 milyar dolara daha ihtiyaç olduğu görülüyor. Kısa vadede yani yıllık bazda ödenmesi gereken dış borç miktarının da 184 milyar dolar civarında olmuş olması. Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman buradaki rezervlerin yetersiz kalmasından dolayı da arkadaşlar dolar kurunda hala da yukarı yönlü beklentimiz devam ediyor. Özellikle 18.80 çok önemli bir seviye olacak dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için. 18.80 üzerinde kalıcılık vermeye ve görmeye başlar isek de buradaki bizlerin beklentisi dahilindeki kısa vadedeki biliyorsunuz burayı takip ediyoruz. 19 lira 50 kuruşlara doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin ansızın bir gece itibariyle gelme olasılığını oldukça yüksek görüyorum. Tabii ki burada verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kişisel öngörülerimi yansıtır. Siz de kendi kişisel öngörülerinizi video altına yorum olarak yazarsanız ben de çok memnun olurum sevgili dostlarım. Evet, dolar kurunda dediğimiz gibi 19 lira 50 kuruşlara doğru yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte SSK emeklilerinin, Bağkur emeklilerinin alacağı maaşlar var. Şu an itibariyle hala da biliyorsunuz 3.500 lira civarında en düşük emekli maaşı miktarı var. %16'ya tekabül edecek bir artışla birlikte buradaki maaş oranında 4.000 liralara çıkma beklentisi var. Tabii refah payı
ve asgari ücrete yapılan bir zam oranındaki zam gibi zam oranının da SSK ve memur emeklilerine o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız bu maaş artışlarına karşı kendi kişisel ekstradan bir katkı sunacak mı? O önemli olacak. Bütün SSK ve Bağkur emeklileri de gene bu akşam buradan gelecek açıklamalarla birlikte maaşlarının ne kadar olacağını tahmin edecekler. Fakat bugünkü veriyle birlikte baktığımız zaman 4.000 liralara tekabül eden bir maaş oranı gözüküyor. Bu tabii alınan maaş oranına göre değişiklik gösterecektir ve yapılacak açıklamalar doğrultusundaki zam oranı da gene belirleyici olacak ve maaşlardaki netleşme belli olacak. O yüzdendir bu şu anki şartlara baktığımız zaman da bu maaşlarla geçinebilmek kolay mı? Hemen hemen imkansız gibi görünen bir maaş ortalaması mevcut. Çünkü bir an önce bu emekli maaşlarının düzeltilmesinde fayda var diye de düşünen taraftayım. Emekliler gerçekten zor durumda sevgili dostlarım. Onların sıkıntılarını giderebilecek bir artış miktarı seçim ekonomisi öncesinde gelmesi şart diye düşünüyorum. Market, manav, gıda alışverişleri derken TÜİK'in yapmış olduğu açıklamalardan da ayakkabı fiyatlarında bir gerileme görüldüğü ve en fazla artışında konut fiyatlarında geldiği TÜİK verilerinden görülüyor. Düşük faizli konut kredisi açıklanacak orta gelirli aileler için. Bu düşük faizli krediden de faydalanabilmek için birinci derece akrabalarının üzerinde herhangi bir ev olmama şartı aranacak gibi bazı söylemler de gene basından okuduğum kadarıyla sizlere ileteyim arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Çünkü buradan düşük faizli bir kredinin toplumun geneline yayılması durumunda ev ve konut sahibi olan kişilerin mal varlıklarında ve ev fiyatlarında yukarı yönlü artış tekrardan gözlemleyebiliriz. Bu bizim için önemli bir veriydi. Son yaptığımız analizle birlikte de buraları zaten takip ediyorduk. Ev kiraları zaten söylenecek bir durum yok. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Asgari ücretle geçinen belli bir kısmın veya emekli maaşıyla geçinen bir kısmın ev kiraları ve gıda fiyatlarıyla baş etme olasılığının da oldukça çok düşük olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyelim sevgili dostlarım. Evet, dolar kurunda yukarı yönlü beklentilerim hala daha devam ediyor. 18.80 gördüğüm kadarıyla önemli bir direnç. Bu direncin üstüne atılması hızlı bir şekilde 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketi bizleri beraberinde getirebilir. Altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafındaki hareketler bugün altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü önemli hareketler izledik ve bu önemli hareketlerle birlikte altının ons tarafı da yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor sevgili dostlarım. Şu an 1830 dolarlar seviyesinde gerçekleşen ons altında 1828 direnci yukarıya yönlü aşılmış durumda. O yüzden 1828 direnci üzeri hareketler benim için önemli demiştim. Burada 1871 önemli bir ana direnç şeklini aldı ve ana hedef bölgemiz olan 1941 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde gelişiyor. Yaptığımız analizler gerçekten tutarlı analizler. Bizlerin yön bakımından takip ettiğimiz, grafik üzerinde de çizdiğimiz önemli seviyelerimiz hala daha devam ediyor. Forex, Viyop gibi oyun alanları olan, yani burada kaldıraçlı işlem yapan sevgili dostlarımız için ise 1828 önemli bir destek. Yukarıda 1871 direnç, 1828 ve 1871 destek ve direnç aralıkları içerisinde arkadaşlar şimdilik bu hareketlerin olması ihtimalimiz dahilinde. Fakat bizlerin asıl takip ettiği ana hedef bölgemiz 1941 dolar civarından geçen bölge olacak. O yüzden Forex ve Viyop'la ilgilenen sevgili dostlarımız bu bölgeleri takipte kalsınlar. Dolar endeksinden kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketlenme bir miktar kesilmiş olsa da dolar endeksinde 105 puan dediğim gibi önemli olacak.
Eğer ki 105 puanın üzerinde kalıcı olursa dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Fakat 105 puan yukarı yönlü kırılamazsa dolar endeksinde de tekrar aşağı yönlü hareketler 103-105 puan seviyeleri arasında gerçekleşebilir. Bu aralıkta da e, arkadaşlar altın tarafında da gitgeller göreceğiz. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman ons gümüşte 24 dolar 24.41 asıl benim için direnç demiştim ve buraya doğru sert bir hareket ons gümüş tarafında da yaşadık ve 24 dolar 41 sent civarlarında bu dirençle karşılaştık. Şimdi 23.65 hala bizim için bir destek bölgesi, önemli bir destek konumunu almış durumda. Yukarıdaki bant aralığımızda 24.41-23.65 bant aralıkları. Buranın kırılıp ons bazlı gümüşte yukarı yönlü hareketlerin 25.62 direncine doğru ilk etapta gitmesi ve bizlerin asıl takip ettiği ana hedef bölgemizde 27 dolar 60 sent civarına doğru gidecek bir gümüş hareketini sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman orada da gene güzel hareketler izliyoruz. Gram gümüşün yukarı yönlü 14 lira 55 kuruşu kırması çok önemliydi ve bu seviyenin de kırıldığını görüyoruz. 14 lira 55 kuruş direncinin kırılmasıyla birlikte arkadaşlar gümüşün ons bazındaki hareketlerde burası destek konumunu aldı ve yukarıda 15 lira 26 kuruş seviyesine artık hareketler gitgeller yaşanacak bir bölge ve bu hareketlerle birlikte de 15 lira 26 kuruş civarına doğru hareketleri takip edeceğiz. Burada da gene sizlerle birlikte 16 lira 42 kuruş seviyesinden geçen bölge bizim için asıl ana hedef bölgemiz ve takipte kalacağımız alan. Gram altın tarafına baktığımız zaman hemen gram altın yatırımı olan sevgili dostlarımız için de özel rakamlarımız vardı. Ve bu rakamların üzerinde gerçekten iyi kırılımlar geldi. 1100 TL'nin üzerinde bir gram altın izliyoruz sizlerle birlikte. Burada da 1117 direncimiz mevcut. Gram altında şu an itibariyle baktığımız zaman 1117 bizler için direnç. Aşağıda da 1091. Ne demiştik? 1091 önemli bir dirençti. Şu an itibariyle destek konumunu aldı. Buradaki hareketle birlikte sert yukarı yönlü hareket bölgeleri gram altında da yaşayabiliriz demiştik. Ve şu an itibariyle 1091-1117 gramın altının takip eden arkadaşlarımız için gram TL'deki 1091-1117 bölgesi çok önemli. FED açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Çünkü gram altın Powell'ın yapacağı açıklamalara da bağlı olaraktan dolar ve ons çarpım bölümünden meydana gelen bir hesaplamayla bulunuyor Türk ülkemizde. Doların enflasyon bazında düşük kalmasından kaynaklı olarak da altının tarafında doların yukarı yönlü hareket etmesi ve gram altın ons bazlı hareketlerin Fed'in faiz kararlarıyla birlikte bir duraklama dönemine girmesinden ABD bölgesi ve Avrupa bölgesinde bir resesyon beklentisi içerisinde olduğumuzdan kaynaklı olarak ons altın ve dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketin birlikte gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak bizler sizlere ne demiştik? Burada çift taraflı gram bazlı ürünler daha avantajlı olacak. Özellikle gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketleri hala da sizlerle izleyeceğiz şeklinde açıklamalarımız vardı. 10 numara tahminler yaptık. Hiç kimseyi yanıltmadık. Bu yüzden de çok mutluyum sevgili dostlarım. 1117 gram altında şu an itibariyle takip etmemiz gereken bir direnç. Onun üzerindeki kırılımla birlikte de 1158 dolar ana hedef bölgemiz olan bölgeye doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Ayrıca bir formasyon hedefimiz de var. Yalnız ilk etapta 1158, formasyon hedefimiz 1158'i yukarı yönlü kırabilir ise formasyon hedefimiz olan 1170 TL civarına doğru gidecek bir gram altını sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Euro Türk lirasına hemen bakalım kısaca. Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketler gördük. Tahminlerimiz doğrultusunda Euro Türk lirasında sizlere biliyorsunuz hedef bölgesi vermiştim. 20.04 ve 20.04 tam noktasal bakın hedefini buldu ve burada dolar endeksinin hareketlenmesiyle birlikte
aşağı yönlü hareketlerin 19.68'e kadar ineceğiyle ilgili son videoyu izlersiniz. Noktasal olarak burada bir yorumumuz geldi. Şimdi 19.68 önemli bir destek olarak takip edilecek alan. Eğer bu desteği aşağı yönlü kırar ise 19.46 seviyesine doğru buradaki hareketleri sizlerle birlikte devam edebiliriz. Bunun için de gene dolar endeksini takip edeceksiniz. Dolar endeksi 105 seviyesi üzerindeki noktayı yukarı yönlü kırar ise aşağı yönlü hareketler Euro'da 19.46 seviyesine doğru gerileyebilir. O yüzden dolar endeksi önemli. Buradaki dolar endeksindeki 105 puan seviyesi üzerinde tutunup tutunmama olayı Euro'nun yükselip yükselemeyeceği ile ilgili de bizlere ana noktayı verecek. Dediğim gibi 105 noktasını aşar ise Euro'da bir miktar daha aşağı yönlü hareket izleyebiliriz. Aşamaz, oradan bir dönüş olursa Euro'da da tekrardan 20.04 civarlarına doğru yukarı yönlü hareketler gelebilir sevgili dostlarım. Dikkatli olmanızda fayda var. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman orada sterlinde gene bizlerin ana hedef bölgesi mevcut. Buradaki hareketlerinde 23.30 22 lira 30 kuruş seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz. Burada asıl destek bölgesi ve alım bölgemize doğru gelen bir sterlin takip ediyoruz. 22.07 önemli bir bölge ve arkadaşlar dediğim gibi dolar endeksindeki yukarı yönlü 103 puanın üzerindeki ataklarda 105 seviyesi geçilemezse sterlin tarafında da bakın burada tekrardan yukarı yönlü seviyeler gelecektir ve 105 puanın kırılamaması durumunda dolar endeksinde, sterlinde ve euroda yukarı yönlü tekrardan dönüş hareketlerini sizlerle birlikte izleriz. Fakat 105 puanın üzerine çıkacak bir dolar endeksi euro ve sterlin tarafında dikkatli olmanız gerektiren önemli noktalardır ve aşağı yönlü desteklerin takip edilmesi gereken bir alan ve bölge seviyesi şeklinde takip edilmelidir. Evet, Bitcoin tarafına bakalım hemen. BTC-USD'de son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman hareketlerin hala da çizdiğimiz sınır içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki hareketlerde 16.100 seviyesi aşağıda ve yukarıda da 16.900 seviyesi. Burada pek fazla söylenecek bir şey yok. 16.900 yukarı yönlü kırılmadığı sürece Bitcoin'de yukarı yönlü hareket takip etmemiz şu an için zor. Şöyle bir olay Bitcoin yaşayabilir. Bakın şurada bir çanak oluşumu yapabilir. Gidişat da onu gösteriyor. Bu çanakla birlikte 16.900 dolar seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket çanağı tamamlar. Ve 16.100, 16.900 burada bir 800 dolarlık marş meydana gelir. Böyle bir senaryo çizecek olursak buradaki hareketle birlikte bizler 17.700 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'de o zaman yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Şimdilik takip edeceğimiz seviye 16.900 ve buradaki oluşum çanağa dönebilecek mi? Onu takip edeceğiz yakından sizlerle birlikte. Dediğim gibi buradaki oluşum çanağa dönüşebilir. 16.900 seviyesini görür ise burada bir miktar geri çekilip kulp yapıp tekrardan 16.900'ü yukarı kırdığı zaman 17.800 dolarlara doğru gidecek bir Bitcoin paritesini birlikte burada sizlerle birlikte takip ederiz. Şimdilik bu grafiği takipteyiz. Bu grafik güzel çalışan bir grafik. 16.100 dolar seviyesi altına inilmedikçe de bu grafikte henüz panik yapılacak, aşağı yönlü bir hareket beklentisi içerisine girecek bir durum gözükmüyor sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Yukarı yönlü sert hareketlerin nelerden kaynaklandığını ve bu sert hareketlerle birlikte olası yukarı yönlü hareketler ve olası aşağı yönlü hareketleri birlikte değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.